Selamlar millet, nasılsınız? Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Bugün sizlerle Football Dream BA Pro'da böyle bir bilgilendirme videosu olacak arkadaşlar. Bunu söyleyeyim çünkü soranlar var. E, Bu konuyla alakalı merak edilen şeyler var arkadaşlar. Ondan dolayı da bu videoyu çekmek istedim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, Football Dream BA Pro'da yaptığınız maçlarda, işte etkinliklerde, e, yaptığınız takaslarda olabilir, her yerde olabilir arkadaşlar. Bizim şu envanterimize arkadaşlar şu şekilde gördüğünüz gibi 3 farklı boost ekleniyor arkadaşlar. Yani alıyorsunuz, bunlar ödül olarak geliyor etkinliklerden, işte her yerden geliyor. Maç yaptığınız maçlardan geliyor, dereceli maçlardan geliyor, etkinliklerden geliyor, her yerden geliyor. Ama bunları birebir böyle kalkıp da kullanabildiğiniz herhangi bir alan yok arkadaşlar. Çünkü bunları size o şekilde sizin kendi isteğinizle, kendi elinizle kullandırmıyor arkadaşlar oyun. Bunların mantığı şöyle arkadaşlar. Zaten adı üstünde boost. Arkadaşlar, itici güç olarak geçiyor bunlar. Ve bunları sadece arkadaşlar oyuncuları yükseltirken, yani yükseltirken diyeyim, geliştirirken demeyeyim. Yükseltirken o seviyeleri var ya, 1 2 3 4 5 diye atlıyorsunuz. O seviyeleri geliştirirken kullanıyorsunuz arkadaşlar. Ama nasıl kullanıyorsunuz? Dediğim gibi kendi elinizle kesinlikle kullanamıyorsunuz. Yani şu oyuncuya şu sarısından basayım, işte şu oyuncuya kırmızıdan basayım, maviden basayım tarzı herhangi bir şansınız yok arkadaşlar. Şimdi bunun mantığını size şöyle göstereceğim. Dediğim gibi bu boostlar arkadaşlar itici güçler. Yani oyuncunuzu seviye yükseltirken artı olarak itici güç kazandıran bazı arkadaşlar materyaller. Peki bu nasıl oluyor? Onu hemen söyleyeyim, sizlere göstereyim arkadaşlar. Şimdi örnek veriyorum, ilk etapta size hiçbir şekilde seviyesi atlamamış bir oyuncu üzerinde göstereceğim. Arkadaşlar, Carvalho'miz var. Gördüğünüz gibi 89 genli bir Carvalho arkadaşlar. Şimdi burada şu upgrade kısmı var arkadaşlar. Seviye atlamak kısmı. Hani burayı upgrade dedikçe burada 1, 2, 3, 4, 5 diye artıyor. Her 10 seviyede de arkadaşlar bir tane gen arttırmış oluyorsunuz oyuncunuza. Yani 89'luk Carvalho ben burada 10 level yaptığımda 90 olacak arkadaşlar. Peki gelelim buz kısmı nasıl oluyor? Arkadaşlar buz kısmı şöyle, tamamen sizin oyuncuyu geliştirmenizle alakalı. Şimdi bak, upgrade dedim, vurdum, geçtim, devam ettim arkadaşlar. Geldik, bastım, tekrar bastım, yine bastım, yine bastım, hala basıyorum. Bak, farkında mısınız? Şu an hiçbir şey olmadı. Hala basıyorum, bastım, yine bastım, yine bastım, geldim, yine bastım, yine bastım, yine bastım, 20 seviye oldu. Bir daha bastım, bir daha bastım, bir daha bastım arkadaşlar. Geldik 25 seviyeye, 26 seviye, 27 seviye, 28 seviye, 29 seviyede geldik arkadaşlar. Bak şimdi, upgrade dediğiniz yerde şurada normalde 29. seviyeye gelene kadar sadece bu yükseltme kartlarını kullanıyordu. 29. seviyeye kadar arkadaşlar normal geliştirme kartlarını kullandık. 29'a geldi arkadaşlar ve burada gördüğünüz gibi 30. seviyede size ayrıca geliştirme kartıyla beraber de boost basıyor arkadaşlar. Ve bu boost ne oluyor? Örnek veriyorum, siz normal upgrade yaptığınızda işte şut gücü 1 mi artıyor? Bunda 1 artı 1 ya da 1 artı 2 olarak gidiyor arkadaşlar. Ama bunun seviyesi herhangi bir şekilde belli değil. Maalesef onu göremiyoruz. Gördüğünüz gibi her şey zaten burada normal aynı arkadaşlar. Gene 1 artıyor, gene 1 artıyor, gene 1 artıyor. Ama bunu koymalarının mantığı şu: bu itici bir güç olarak nitelendiriliyor arkadaşlar. 30. seviyeye geldiğinizde bak, mesela 29'dan 30'a atlarken yapıyor bunu. Ondan haricinde yapmıyor. Ya da muhtemelen deneriz tekrardan arkadaşlar. Belki işte 49'da tekrar yapacak. Mesela ya da 59'da tekrar yapacak gibi. Yani bu boostları arkadaşlar sizin isteğiniz doğrultusunda değil, tamamen bir mantık oluşturulmuş ve o mantıkta işte 29. seviyeye geldiğinizde mavisinden, işte atıyorum 59. seviyeye geldiğinizde kırmızısından, işte 100. seviyeye geldiğinizde de sarısından basıp oyuncunuza itici bir artı güç veriyor. Sadece bu arkadaşlar. Bunun haricinde farklı hiçbir şey, hiçbir mantığı yok. Peki soracak olursanız, abi belki de şeydir diye, hani 29. seviyeye geldik, boost'la beraber 30 değil de 31 olacak. Olmadı. Yine aynı 30 oldu arkadaşlar. Herhangi bir fark yok yani. Gördüğünüz gibi
Sadece işte dediğim gibi yani söylenen şey, gösterilen şey şu. Boost'u bastığınızda bu arkadaşlar. Sadece itici güç mantığı. Boost'u bu oyuncuya ben basıyorum ama hani ne oluyor? Çok da bir şey olmuyor. Hani bana desen ki 29'dan 30'a değil de 31'e atacak, tamam diyeceğim. Ya da 105'i 106 değil de 107 yapacak dese ona da tamam eyvallah, ama herhangi bir şey olmuyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ve hani burada muhtemelen ben şimdi sallıyorum, devam edelim mesela. 39'a geldik, 2 tane harcıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Yani muhtemelen 29'dan sonra arkadaşlar her 9'da yani 39, 49, 59, 69 diye gittiğinde arkadaşlar boostları basabilme ihtimaliniz var. Ama bu hangi oyuncuya göre nasıl şekilleniyor onu işte bilmiyoruz. Burada mavi vermiş mesela. Al, mavi vermiş burada. Ama hangisini kırmızıda kullanacağız? Kırmızıyı nerede kullanacağız? Muhtemelen arkadaşlar şöyle bir ihtimal olabilir. Ben öyle düşünüyorum, tahmin ediyorum. Örnek veriyorum işte kim var? Mane var arkadaşlar. Bak gelelim Mane'ye. Muhtemelen burada daha farklı, hani kartla ihtimal sadece şu an bilmiyorum. Sadece ben de görmek istiyorum arkadaşlar. Geldik, burada da hala mavi basıyor. Hani kırmızılar nerede basılıyor ya da işte 100. seviyeye geldikten sonra mı onlara basıyor? Bu da bir muamma. Bunu da bilmiyoruz şu anda arkadaşlar. Geldik 39, gene 2 tane basıyor. Yani bir fark yok gördüğünüz gibi. İşte bunu bilmiyorum. Niye öyle? Bilmiyorum arkadaşlar. Bunun sorusunun cevabı şu anda yok bende. Ama boostları burada tamamen arkadaşlar oyuncuyu yükseltirken otomatik olarak kendi kullanıyor. Yani 29, 39, 49, 59, 69 diye gidiyor arkadaşlar. Ama herhangi bir etkisi var mı? Bence bir etkisi yok. Çünkü diyorum ya 104'ten 105'e çıkartıyor yine. Ya da 119'dan 120'ye çıkartıyor mesela. Hani artı olarak herhangi bir şey yapmıyor. Ya da levelini 39'dan 41'e diye 40'a çıkartıyor yine. Hani o mantık ne orada, onu tam olarak anlamadım arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Bunu size böyle açıklamış olayım. Onun haricinde arkadaşlar başka yapabilecek olduğunuz bir şey bu konuda maalesef yok arkadaşlar. Yani boostlar bu şekilde kullanılıyor. Onun haricinde dediğim gibi herhangi bir yöntemi yok. Hani siz kendi elinizle basamıyorsunuz arkadaşlar bunları. Hani ben şu oyuncuya bu boost'tan basayım, şu oyuncuya bu boost'tan basayım diye herhangi bir seçenek size sunmuyor arkadaşlar. Böyle bir gerçek var maalesef. Oldu. Bizim kız hasta arkadaşlar. Şu bir iki gündür böyle bir hastanelere falan gidiyoruz. Sürekli bir öksürüğü var. Yani sesi de muhtemelen geliyor size zaten. Onun için kusuruma bakmayın. Yanımda duruyor. Konu bu arkadaşlar. Yani boost mevzusu tamamen bu. Başka herhangi bir şey yok. Dediğim gibi kendi elinizle herhangi bir şey basamıyorsunuz. Tamamen kendi otomatik olarak oluşturdukları o sistemle beraber devam ediyor arkadaşlar. Dediğim gibi şu an sadece bastığım kadarıyla bastım ama sadece mavileri gösteriyor. Herhangi bir sarı ya da kırmızıyı ben hiç görmedim şu anda. Öyle bir durum olmadı yani. Ya diyorum ya, karttan karta değişebilir bir ihtimal arkadaşlar. Onun haricinde dediğim gibi başka bir şey yok arkadaşlar. Bu şekilde kullanılıyor yani. Bunu da söyleyeyim arkadaşlar sizlere. Şimdi gördüğünüz gibi kademe kasma konusunda biraz daha ilerletiyorum. Legend 1'e geldik. Legend 1 sonrası Master arkadaşlar. Bunu size bunun için anlatacağım. Bana şeyi soranlar çok var. Abi nasıl ben paket biriktireceğim? Paket açamıyorum, bir şey yapamıyorum. Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi. Haftalık 8. Bak haftalık 8. Şuraya göstereyim size hemen. Şunu şöyle bir alayım arkadaşlar. Bak haftalık 8 maç arkadaşlar. Şu haftalık 8 maçta yaklaşık olarak galiba 6 ya da 7 tane paket alıyorsunuz. Bu bir. Birincisi bu. Bunları oynamanız lazım yani. Aynı şekilde her kademe atladığınızda arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi yine paketleriniz var. Ödül olarak bunları da söyleyeyim sizlere. Ayrıca sadece burası değil. Aynı mantık Koç'ta da aynı şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şurada oynadığınız her maçta yine aynı şekilde arkadaşlar şeyinizi alacaksınız. Paketlerinizi. Ve kademe atladığınızda da arkadaşlar yine buradan kademe ödüllerinizi de alacaksınız. Ayrıca bunun bir yolu daha var. Bir güzel yanı daha var. Her haftanın sonunda arkadaşlar size
bulunmuş olduğunuz kademe ile alakalı ödüller veriliyor ve kademeniz ne kadar yüksekse o kadar büyük ödüller veriliyor arkadaşlar. Yani bakın şunu açık açık söylüyorum. Master olanlara 97'ler, 96'lar kartlar direkt veren arkadaşlar var yani. Bunları söyleyeyim, gördüm. Onun için oynayın arkadaşlar. Oynadığınız sürece şey yapabilirsiniz. Her türlü paketi biriktirebilirsiniz oyunda. Çünkü oyun bonkör zaten o konuda. Sürekli paket ödülleri veriyor. Etkinliklerden alabilecek olduklarınızı alın arkadaşlar. Sürekli. Her etkinliği yapmaya çalışın. Bunları dikkate alın arkadaşlar. Dikkate aldığınız sürece emin olun sizin de kadronuz çok çok iyi bir duruma gelecek. Benim şu an mesela kadrom çok mu iyi? Çok değil. Ama arkadaşlar bir şekilde işte oynadıkça bir yerden paketler geliyor arkadaşlar. O ödüller geliyor. O ödüller geldikçe de gördüğünüz gibi o kadrolar kurulabiliyor çok rahat bir şekilde. Hani zor değil oyunda kadro kurmak. Gayet dediğim gibi bonkör oldukları için arkadaşlar her yerden ödül alabiliyorsunuz ve her yerden bir şekilde kadronuzu kurabilmek için çok çok fazla imkanınız var arkadaşlar. Onları da sizlere açık açık söyleyeyim. Bunları unutmayın. Bunları kesinlikle hafızanıza kazıyın. Bak dediğim gibi ben şimdi mesela Legend 1'deyim, Master'a geçtiğimde muhtemelen o Master ödüllerinde belki ben bile 90 üzeri bir ödül alabilirim. Hafta bittiğinde. Onun için ki sezon bittiğinde arkadaşlar bakın. Bak. Sezon bittiğinde ilk diyelim ki Master'da 500'desiniz. Görüyor musunuz? 76-91 6 tane, 88-92 bir tane. Ve bu yükseldikçe arkadaşlar şeyler de artıyor. Dereceler de artıyor. Görüyorsunuz hem çerçeve ödülleri var. İşte ne bileyim. Ya bunlar zaten tamam, eğer oynayabilecek olan varsa oynasın tabii ki de. 3. sıradaki adama çerçeve 89-93, 88-92 yeşil paradan 1000 tane, 300.000 para, 1800 transfer şeyi yıldızı. Yani arkadaşlar bunlar önemli. Bunları oynayın. Oynayın. Başka diyecek olduğum hiçbir şey yok arkadaşlar. Bol bol oynayın. Bol bol dereceli oynayın. Yani rank maçı oynayın. Bol bol koç bölümünde de oynayın arkadaşlar. Bak şurası. Pardon. Bak şurası. Koçta da oynayın arkadaşlar. Normal dereceli rankta da oynayın. Ya burayı zaten koç kısmını start diyorsunuz arkadaşlar. Kendi oynuyor. Zaten 3-4 dakikada bitiyor maç yani. Buradan dahi çok fazla ödül alabilecek olduğu durumunuz var arkadaşlar. Onun için bunları oynayın. Bunlar da benden size tavsiye. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Haydi bay bay.